Değerli arkadaşlar, şimdi uzun bir soru var. Uzun bir cevap vermek gerekiyor. Uzun dediğim öyle çok uzun değil ama bir dakikaya sığmayan bir soru. Çitlenbik 1K sormuş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Gösterdik. Şöyle demiş. Abi malzemelerini gerçekten çok beğeniyorum. Teşekkür ederim. Aklımda birkaç soru var. Çok güzel. Polo malzeme orijinal bakalit olduğu için Simikron'dan geçer mi? Simikron'dan geçer arkadaşlar. Simikron'un da şartları ve türevleri var. Neyse ondan bahsedeceğim. Simikron'dan bahsedeceğim. Şimdi Simikron'dan hemen bahsedeyim. Soruya gele gele cevap vereyim. Şimdi arkadaşlar simikron testlerinin yöntemleri var. Simikron testleri orijinallerde tarihin en dibine kadar 1909'lara kadar gidin. Testlerde simikron testinin ne zaman bulunduğunu bilmiyorum simikronun. Genel olarak testlerden bahsedilirken malzemenin pembe tonlarından sarı tonlar arası bir sonuç vereceğini söylüyor. Bu illa hepsinin sarı olması gerektiği anlamına gelmez. Bazıları kızarmış sarı tonu da verir. Kızarmış kırmızı tonları da verir. Hatta malzemenin içindeki renk yoğunluğu çok fazlaysa o renge yakın bir renk de verme ihtimali var. Simikron testinin ısrarla bugüne kadar gelmesi neden? Arkadaşlar simikron yüzey temizleyici bir malzemedir. Simikron malzemenin bakalit olduğunu göstermez. Bunu unutmayın. Ben kolonyayla da burada geçmişte videoda denedim. Kolonyayla da denediğimde aynı sonucu aldım. Yüzey temizleyici bir malzeme olduğu için size doğru bir sonuç vermez. Mesela diyelim ki bir parça malzemeyi, şöyle bir malzemeyi dışına vurduğunuzda simikron testiyle renk alıyorsunuz ama içine vurduğunuzda yeni kestiğiniz için simikron testi yaptığınızda hiçbir renk alamayacaksınız. Çünkü burası tertemiz. Neden tertemiz? Çünkü bu yüzey zamanla oksitlenip burada ince bir tabaka oluşturuyor ve malzemeden daha yumuşak bir tabaka. Simikronla sildiğinizde o tabakayı alıyorsunuz. O tabaka da zamanla havayla temas ettiği için renk alıyor. Bu fenolik bütün ürünlerde bu durum var. Bütün ürünlerde ama yani sadece bakalitle alakalı, sıkma kehribarla alakalı, bilmem neyle alakalı değil. Simikron testi ürünün size gerçek bir bakalit olduğunu göstermez. Bunu her fırsatta söylüyorum. Bu gerçek bir bilgidir arkadaşlar. Simikron testi size malzemenin eski bakalit olduğunu ya da orijinal bakalit olduğunu göstermez. Sadece oksitlenmiş renk almış bir malzeme olduğunu gösterir. Çünkü yüzeyini temizliyor arkadaşlar. Temizlik maddesi. Pas sökücü gibi düşünün. Pas sökücü gibi. Pası da söküyor zaten. Şimdi ikinci soruya geçelim kaybetmeden. Sorunun devamı. Antika Osmanlı ile yeni döküm orijinal bakalitler arasında nasıl ayırt ediliyor? Eski objeyle yeni bakalitler ikisi de orijinal formül çünkü. Nasıl ayırt ediliyor? Çünkü hepsi aynı formül. Antikacı ya da bu işin ehli olanlar devreye girip o zaman ilkel döküm tekniklerinin bıraktığı özellikleri mi inceliyorlar? Bununla alakası yok tabii ki abi. İlkel tekniklerin döküm yöntemleriyle alakası yok. Şimdi bu bakalitin şöyle bir özelliği var. Bakalitin malzeme dokusu ve yapısı, hem de elime alayım bir tane bakın. S58'di galiba. Bakalitin malzeme dokusu ve hissiyatı doğal malzemeye o kadar yakın ki orijinal bir bakalite dokunduğunuzda doğal bir malzemeye dokunduğunuzu hissedersiniz. Bu kadar hissiyatı güçlü olan, hatta saflık oranı %98'e varan bir ürün arkadaşlar. %98 oranında saflığa sahip bir malzeme. Yani %2'lik bir oran. Ne kadar düşük görüyor musunuz? Neredeyse saf bir malzeme. O kadar değerli. Bu malzemeye dokunduğunuzda zaten hissiyatı hemen size bunu hissettiriyor. Başka bir kelime söylemenize gerek kalmıyor. Bu işte hemhal olmuş insanlarda, bu işte malzemeyi işleyen, dokuyan, özellikle bu malzemeyi merak edip bütün evrelerini, bütün hissiyatlarını merak eden insanların araştırmaları farklı oluyor tabii ki. Bu insanlar bunları detaylı araştırıp, detaylı analiz edip, farklı ürünlerle karşılaştırıp, hatta bakalitlerin kendi arasında bile değiştiğini bilerek, kendi arasında malzemeden malzemeye bile değiştiğini bilerek o malzemeleri bile farklı test ederek belli bir tecrübeye ulaşıyor.
bu malzemeye dokunduğu zaman zaten malzemenin ne olduğunu açıkça anlıyor arkadaşlar. Çünkü siz epoksi içeren bir malzemeye ya da naylon içeren bir malzemeye dokunduğunuzda hemen hissedersiniz. Mesela herkesin hissiyatının ortak noktası olabileceği plastik dediğimiz naylon ürünler. Naylon ürünler aşağı yukarı kimin eline verseniz bu naylon der, değil mi? Der yani, hissiyatını alır aşağı yukarı. Çünkü herkes aşağı yukarı sağda solda ellemiş, dokunmuş. Bunu her bir yerde görmüş, bir vesileyle ellemiş yani. Bu hissiyata sahip. Ama bakalite herkes aşina olmadığı için, bu hissiyata sahip olmadığı için biraz aykırı geliyor malzeme ona. Yani böyle bir şey olabilir mi diyor. Böyle bir tecrübede çok zor geliyor ona. Tabii ki gelir ama pahalı bir ürün grubu ve bu grupta araştırma yapmanız, test etmeniz, malzeme ziyan etmeniz, yani bir sürü şeyler yapmanız gerekiyor bu bilgilere sahip olmanız için. Bu bilgileri hani döküm tekniklerinin ilkelliğiyle alakalı değil arkadaşlar. Yani hala döküm yapılan ürünlerin o ilkel döküm kalitesinde dökülüyor yani. Yine aynı şekilde dökülüyor. Bir malzemeyi formülize ediyorsunuz. Formülü bir kaba döküyorsunuz. Fırınına veriyorsunuz. Fırın onu pişiriyor. Ondan sonra çıkartıp şekil veriyorsunuz. Lakin benim şu arkamdaki mesela kalıba dökülmüş ürünler adam görünce bunlar yeni dökülmüş diyor. Biraz şeklini kesip form verince eski mal mı acaba diye başlıyor inceleme. Yani eski mal da sonuçta bir kaba döküldü. Onlar da ondan sonra şekil verildi. Eski ürünler öyle ortaya çıktı. Nasıl çıktı? Yani burada soruya ne kadar tatmin edici bir cevap verdim bilemiyorum ama şöyle biraz daha bir şeyler katarak cevap vereyim. Dur bakayım. Bir de şu var tabii. Abi şurada yeni döküm bakalitlerin hepsi aynı formül demiş. Şimdi piyasada herkesin sattığı bakalit değil arkadaşlar. Kesinlikle yani. İnsanlar bakalit diyor. Hatta kalkıp bu konuda yani boş ver, o konuya girmeyeyim arkadaşlar. Tuhaf şeyler söylüyorlar. Artık ben yalancı olacağım derse. Ben insanları kandırıyorum biri olacağım artık. Bakaliteyi anlatan ben. Piyasaya tanıtan ben. Malzemenin nasıl olduğunu, detaylarını, her şeyini veren ben. Ama gelip adam diyor ki, bir tanesi diyor, nerede duydum bilmiyorum. Biri söyledi galiba. Abi her yerde bakalit varmış diyor. Herkes dökebiliyormuş. Ya arkadaşlar, herkes dökebiliyormuş, öyle bir şey olabilir mi ya? Döküyorsa nerede? Yani dökülen malzemeleri biz zaten inceliyoruz. Hepsi sıkma yeri var. Biraz sert sıkma, biraz yumuşak sıkma, biraz fırınlanmış sıkma, kimyasalı biraz kaliteli kullanılmış sıkma. Yani bunlar, yani arkadaşlar, bakalit dökülebiliyor olsaydı, öyle herkesin yapabileceği bir şey olsaydı, oho vallahi bakaliti bedava alır satardık ya. Ne kadar güzel. Ne uğraşacağız yani? Baksana, vitrinler boşalıyor, dolduramıyoruz arkadaşlar ya. Vitrinler boşalıyor. Şuraya bak. Arkayı görüyor musunuz? Bu kadar vitrinim var ya. Başka malım yok. Dolduramıyoruz ya vitrini bir türlü. Hey yavrum hey. İnsanlar öyle anlatıyor ki yani çok tuhaf bir durum. Ben bazen korkuyorum. Şeyden korkuyorum. İnsanların diline hakim olamamışından korkuyorum da diyorum ki yani bu insanlar herhalde en sonunda beni sahtekar çıkaracaklar bu işten. Yani siz beni takip eden arkadaşlar biliyorsunuz, ta en başından beri bir tek anlatan benim. Ama sonuç gelip şeye varacak. Menfaat işin içine girdiği zaman bir bakmışsınız siz sahtekar olmuşsunuz. Diğerleri dürüst olmuş. Böyle bir pazarda oluşmaya başladı arkadaşlar. Ama bilmiyorum. Biraz vicdanı sızlayan, biraz gerçeği gören insanlar tabii biraz daha değişkenlik gösteriyor. Farklı söylemler altında da olsa onların biraz daha vicdanlı davrandığını düşünüyorum ben arkadaşlar. İnsanlar gerçeği görüp biraz daha vicdanlı davransalar, ya da keşke deseler ki ya abi biz de bakalit satmak istiyoruz. Gelsinler ya. Gelsinler yanıma. Ben kapım herkese açık arkadaşlar. Ya ben gelsin, verin malzeme, satsın bakalit, yani gerçek bakalit satmak istiyorlarsa vereyim. Ama diyorlar ki senin malzemen pahalı. Niye? Benim malzememin kilo fiyatı, ayıptır söylemesi, $750 arkadaşlar. Onlar kaç paraya alıyor? Yani 250 lira, 300 lira, 500 liralık malzemeleri
İşte bakalit gibi satmaya çalışıyorlar. Bakalitin değerinde satmaya çalışıyorlar. Sonra bana ne diyorlar? Pahalıcı. Allah Allah. Arkadaş malzeme pahalı, işçi pahalı. Ben ne zaman pahalıcı oldum? Sizin kazandığınız parayı ben kazanamıyorum ki yani bir tesbihten. Siz daha iyi para kazanıyorsunuz. Yani daha iyi fiyata satıyorsunuz. O, durum ortada. Nereden geldik buraya ya? Nereden geldik buraya? Vallahi öyle. Soru ne diyor? Abi bu malzemeden anlama işi gerçekten daha çok tecrübeyle alakalı. Bu işte bu malzemelerle çok hemhal olan insanlar bunu daha iyi anlarlar. Bir de bu malzemenin kendine özgü kokusu var. Bu kokuların mesela evreleri de var. Mesela eski malla yeni mal arasındaki farkı da nasıl anlıyoruz genelde? Yeni malzemelerin özellikle yapısı biraz daha böyle dokunduğunda hissiyatı şu. Yumuşak hissiyatı var. Yani malzemeyi bir yere vurduğunda sert ama sen eline aldığında onun yumuşak olduğunu hissiyatını hemen hemen yani derecesine varacak şekilde anlıyorsun. O eskimiş, antik olmuş 100 yıllık bir malzeme elinize aldığınızda da onun farkını hemen anlıyorsunuz. Çünkü mesela malzemeler geliyor bana birebir eski malzeme, damarlı, sahte yapılmış malzemeler bile hemen dokunduğum gibi anlıyorum. Ama görsel aynı. Koku da var diyelim mesela ama malzeme yapısından hemen malzemenin sahte olduğunu anlıyorsunuz. Çünkü o malzemenin o evreye gelmesi için üzerinden yıllar geçmesi gerekiyor. Biz mesela bakalitler için diyoruz ya kardeşim sertleşmesi için biraz zamana ihtiyacı var. 2 hafta, 3 hafta böyle malzemenin böyle çekilebilir hale gelmiş kendini gösterebilmesi için şöyle hemen ilk eline aldığın gibi bazen çok güzel malzemeler çıkıyor. İlk eline aldığın gibi çıtır çıtır. Ama bu malzeme sertleşecek bir evresi var, bir zamanı var. Sen malzemeyi eskittiğinde malzeme üstünden biraz zaman geçtiğinde malzeme mükemmel hale geliyor. Gerçekten o kadar güzel ki bu noktada şeyi söyleyeyim. Eski malzeme çekmeye bile ihtiyaç duymuyorsun. Tabii eski malzeme antika değeri var. Orijinal bakalitlerin hiçbir zaman yerine koymuyoruz. Eski malzemeniz olsun arkadaşlar. Eski malzeme gerçekten çok değerli. Antika değeri var. Bu malzemelerde siz renk verip yaşanmışlıkları biriktirip eskiteceksiniz anılarla. Evet. Aynı mantığa bu işin eşli olan devreyi mesela bu eski ürünleri test edenler genelde işte bu simikron dedikleri testleri de kullanıyorlar. Bunlar fikir veriyor. Fikir veriyor. Sadece orijinal olduğunu göstermez. Size fikir verir. Orijinal olduğunu göstermez yine onu söyleyeyim. Başka ne teknikler kullanıyorlar? Tabii çakmak vuruyorlar. Bakın çakmak vurduklarında orijinal malzemeler böyle çeşit çeşit ama böyle malzeme yanarken patlar. Hatta bir parça varsa benim. Bazıları da mesela barudi dediğimiz tonda biraz böyle çıtır çıtır çatladılar. Dur bekleyin size göstereyim. İki parça göstereceğim. Bunları iki parça test edeceğim. Bir tane daha var. Bunları test edelim. Bakalım. Bakın bunlar hepsi orijinal malzemeler. Orijinal bakalit ama 100 yıllık değil. Malzemelerin arasındaki farkı da görün. Patlamaları görün mesela. Biraz tecrübe edin. Şimdi bu malzeme çok güzel bir malzemeydi. Bitti. Buna yakın bir şey geldi. Sürpriz. Daha yeni sonraki videolarda göstereceğim. Malzemeyi daha tanıtmadım ama göreceksiniz. Şu telefonu ben kapatayım. Kurtulayım şu telefondan. Arıyorlar bazen abi. Arıyorlar. Abiler. 5 ile sabah 10 akşam 5 arası çalışıyoruz. Size öyle dönüyoruz. Cevapları öyle veriyoruz. Yorumlarınızı bekletiyoruz. Yorumlara ona göre size dönüyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi bunu bakacaktık. Bir bakalım bunu. Patlamasına, çatlamasına bir bakalım. Görüyorsunuz değil mi?
Sesi duydunuz mu? Sesi duydunuz mu? Patlamaları duydunuz mu? Bir daha bakacağım. Bakalım can kulağıyla bir dinleyelim. Oo. Patır patır patlıyor arkadaşlar. Bak. Buna eskiler barudi dermiş. Patır patır patlıyor. Bunun neden olduğunu ben biliyorum. Çok önemli bir detay bu çünkü, ama onu size söylemeyeceğim arkadaşlar. Çok önemli bir sır bu. Neden böyle yaptığını da biliyorum. Ya Allah'a şükür o kadar bu malzeme hakkında o kadar derin bilgilere sahibiz ki arkadaşlar. Allah'a binlerce şükürler olsun. Şimdi şunu göstereceğim size. Bakalım bunun çatırdaması, patırdaması nasıl olacak? Evet. Bir şey yok. Fazla bir şey yok. Çok az. Az. Bakma. İkisi de bakalit. İkisi de saf. Tepkimeleri görüyor musun? Biri patır 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 patır. Biri pat pat pat. Az. Bakalım bu nasıl? Böyle net mi acaba? Bu kokusu biraz daha keskin. Bakın şöyle sıralama yapabiliriz. Bu çok daha belirgin şekilde barudi dedikleri patır patır patladı. Benzetme yapmışlar barudiye, yani yanlış anlamayın, barut gibi patlıyor anlamında. Bu biraz daha düşük, bu daha düşük sonuçlar verdi. Malzemede kalite farkı var mı? Yok. Başka bir fark var mı? Yok. Sertlik farkı var mı? Yok. İkisi de, hepsi çok sert. Ama malzemeler kendilerine göre kendi aralarında ufak tefek değişiklikler gösterebiliyor. Bunda da hiçbir sıkıntı yok yani. Hiç sıkıntı yok. Malzemelerimiz de çok güzel gözüküyor. Evet. Şunundan şu tarzdan bir tane daha parça var. Bulayım size. Onu da bir patlatayım bakayım nasıl olacak. Evet. Parça bulayım bakayım. Olabilecek mi? Bir tane buldum. Meşhur bir ürünün arkadaşlar bu. Bir tane de bu. Bunun ne olduğundan emin değilim. Şimdi arkadaşlar 3 tane daha test edin. Bir tane D33'ümüz var. Bir tane eski krem tonunda bir şey vardı. Bir tane de şöyle şeffaf kırmızı var. Şu güzelliğe bak ya.
Şu güzelliğe, rengin güzelliğine bak. Bakın malzeme eskimiş. Rengin güzelliğine bakın ya. Malzemenin içi böyle. Harika ya. Eskimiş artık. Bunun da dışı böyle. İçine bak. Bunun da böyle. Bakalım bunlara da bir çakmak testi yapalım bakalım. Daha şuraya hafif vurmuşuz. Vurmadığımız yere vuralım. Şöyle iyi mi? İyi. Mazotu bitti bunun. Gazı bitti. Malzemeleri böyle yakarak da test edeceksiniz. Kağıda sürterek de test edeceksiniz. Zımparaya sürterek de test edeceksiniz. Bazen sıcak suyla, fırınla. Arkadaşlar bunun o kadar araştırma yöntemleri var ki bunların hepsini yapacaksınız ki malzemeler hakkında ondan sonra bir şeyler söyleyebileceksiniz. Evet, bunda da çok patlama olmadı. Görüyor musunuz ateşi? Ay 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 ay. Vay be. Buna istediğiniz kadar ateş vurun arkadaşlar. Alev aldıramazsınız. Mümkün değil. Ama mesela sıkma kehribarlara belli bir süre çakmağa vurduktan sonra içindeki fenolformaldehit uçuyor, tamam mı? Çünkü oradaki yapısı özgür arkadaşlar. Yani formülize olmuş şekilde değil. Yapısı özgür. Fenolformaldehit etkisini kaybettikten sonra epoksi malzeme kalıyor. O da yanmaya başlıyor. Hani epoksi oranı düşük olabilir. Şey olabilir ama işte saf bileşen olmuyor. Evet. Bakalım. Vay vay vay, şunu görüyor musunuz? Şunu görüyor musunuz? Oy oy oy. Vallahi elim yanacak ha. Anam anam anam. Dükkanı yakacağız. Gözüme gelmesin de. Patır patır patlıyor ya. Barut gibi. Şuna bak. Tespitlerin üstüne gitti ya. Gerçi bir şey yapmıyor da. Nokta nokta her yere gitmiş. Ya bunu böyle çakmağa vurup seyretmesi, sesini dinlemesi bile çok güzel ama böyle bir cam bir şey ya da bir gözlük almak lazım önümüze, yüzümüze gelmesin diye tedbir almamız lazım. Gelmiyor aslında ama işte tedbir önemli. Şu kırmızıya bakacağız. Bayıldım renge ya, bayıldım ya. Şöyle bakalım. Hadi çakmağım. Alev aldı sandım. Bunun böyle biraz alev almış gibi gözüküyor. Yapısı yumuşak olursa diğerlerine göre biraz. Bakın bu etkiyi gösteriyor ama çakma şeklinde sönüyor. Bundan da şunu da anlayabiliyoruz. Bakın bu tecrübeleri de paylaşayım size. Bu malzeme diğerlerine göre biraz yumuşak demek. Yani yapı, evet, bakın. Diğerlerine göre biraz yumuşak olduğunu gösteriyor. Bak. Evet. Evet, bakın bu daha sert. Vuramıyorum da tam. Dokunduğumda da hissiyatından da biraz daha yumuşak olduğunu hissedebiliyorum. Çakmak da bunu gösterdi bize. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Soru sormayı unutmayın. Güzel sorular bekliyorum. Soru sorun arkadaşlar. Hoşça kalın.